Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır bir türlü örmek istemediğim bir proje vardı. Çok ünlü bir markaya ait olan bir torba çanta. Aşırı büyük bir çantaydı. Hiç örmek istemedim. Arkadaşım örmemi rica etti kendisi için. Yani ona rağmen süründürdüm. Evet, bu arada kızım kamerayı düşürdü. Her zamanki gibi saboteye uğruyorum. Ne zor şartlar altında video çektiğimi inanın görseniz beni bir kez daha tebrik ederdiniz. Neyse, sonuçta o çantadan kendime çok güzel bir çanta uyarladım. Onun mağazada üzerimde giyip de fotoğrafını takıp da fotoğrafını çektiğim görüntüsünü şu anda ekranda görüyorsunuz. Bakar mısınız aradaki farka, şunun şahaneliğine? Gerçekten mükemmel oldu. Boyutu, rengi, modeli harika oldu. Şurasını henüz çıt takmadım, dikmedim. Onu şöyle tutturduğum için biraz böyle şu kısmı tuhaf oluyor ama gayet güzel, şahane bir. Hiçbir şey koymadım. Bu halde bile duruşuna bakar mısınız? Ne kadar güzel, tok duruyor. Çok güzel, şahane bir çanta. Neyse, sözü çok uzatmayayım. O büyük devasa çantadan böyle güzel, günlük kullanıma uygun, çok şık, harika bir çanta elde ettim. Zaten bu senenin favori rengi biliyorsunuz, bu acı kahve tonu. Gerçekten de şahane oldu. Ben de çok beğendim. Hemen üzerime böyle beyazları giydim. Bakar mısınız? Çok yakıştı. Hadi renkteki parçalarınızı patlatacak şahane bir çanta oldu. Bunun için yaklaşık 450 gram civarı iplik kullandım. Ben dokulu ördüm, dolgulu ördüm. Yani orijinalindeki gibi aralıklı seyrek değil. Şöyle göstereyim, bakın. Buradan daha net anlaşılır yakından. Bu arada bir de çok yakınlaştırınca kameraya soluk füme rengi gibi bir şey çıkıyor. Normalde öyle değil. Çok güzel, koyu, acı bir kahve. Ama maalesef kamerada işte renk farklılıkları, ton farklılıkları olabiliyor. Evet, 450 gram civarı kağıt iplikle bu güzel çantayı çalıştım. Orijinalinde rafyayla çalışılmıştı. Ben kağıt iplikle çalışmayı tercih ettim ve gerçekten de sonucuna bayıldım. Videoda bütün detayları sizlerle paylaştım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beni takip etmeyi, küçük bir emoji, küçük bir kalp de olsa bırakmayı unutmayın. Bu arada çantamın ve diğer bütün projelerimin detaylı fotoğraflarını Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Onu da linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. O zaman keyifli seyirler. Evet, çanta tabanı için şöyle normal bir iplikle küçük bir örnek üzerinden size mantığını anlatacağım. Kendi ölçülerimi de vereceğim. Ona göre çanta tabanını çok rahat yapabilirsiniz. Şimdi çanta tabanı için zincir çekeceğiz. Ben küçük bir örnek üzerine göstereceğim için 10 tane zincir çekeceğim. Normalde ama modelim için 34 tane zincir çektim. Mantık aynı. Mantığını kavrarsanız istediğiniz ölçüde ve sayıda yapabilirsiniz. Şimdi 10 tane zincirimi çekiyorum. Siz örnek için, modelimiz için 34 tane zincir çekeceksiniz. Evet, tabanımız için 10 tane zincir çektim. Kendi modelimde de 34 tane çektim. Şimdi bir tane de ekstradan zincir çekiyorum. Yani modelimize ek olarak 34 artı 1, 35 tane ilmeğimiz olacak. Şimdi şöyle modelimizin arka kısmını çeviriyoruz. Bakın şu diş görünen kısımları. Şimdi o kısımlara batarak sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 Bu şekilde 10 tane sık iğnemizin olması gerekiyor. 4 5 6 ya. Sabote ediyor şu an videomu. Can. Evet, bakın 10 tane sık iğnem oldu. Evet, şimdi 10. zinciri baz alarak bu en son yaptığımız zincirin üzerine
3 tane sık iğne olması gerekiyor. Birinci sık iğnemizi yapmıştık zaten 10. sık iğne olarak. Şimdi aynı noktaya ikinci sık iğne, git kendin otur. Hadi kızım, aferin. Ve 3. sık iğneyi yapıyoruz. Şimdi bakın. Bu 10. sık iğnenin olduğu noktaya 2 tane daha sık iğne yaptık. Şimdi bu kısım bizim artırma yapacağımız kısım. Şu 10. sık iğnenin üzerine hemen ayracımı yerleştiriyorum. Bakın. 11.'yi atlıyorum. 12.'nin üzerine de ayracımı yerleştiriyorum. Yani köşede olan 3 tane sık iğnemizin birincisine ve üçüncüsüne, bakın ayraçlar taktım, ortadakine takmadım. Şimdi bu birincisi ve üçüncüsü üzerinden artırmalar yapacağız. Bu arada şu başlangıç ipimi de aralarda yürüterek kaybedeceğim. Bakın. Şimdi geçiyorum karşıdaki ilmeklere. Bunlara da şu kısımlarına batarak sık iğne yapıyorum. Dikdörtgen bir taban elde edeceğimiz için karşısına geçtim. Ve bu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Evet, geldik bakın başlangıca. Burada zaten bir tane sık iğnem vardı. Şimdi bu noktaya hemen 2 tane daha sık iğne yapıyorum. Birinci sık iğnem, birinci sık iğneyi yaptıktan sonra hemen bu kısma ayracımı yerleştiriyorum. Bakın. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnem. Bir de bakın şu nokta, 3. sık iğne noktası zaten ilk başta yapmıştık. Şimdi o kısma da hemen şöyle ayracımı yerleştiriyorum. Yani bakın ara kısımları normal düz ördük. Köşelerde 3'er tane sık iğnemiz var. Birinci ve üçüncüsüne ayraçlar taktık. Ortada bir tanesi açıkta kaldı. Burada da aynı şekilde. Şimdi geldik başlangıç noktamıza. Şu kısım artırma yapacağımız kısım, bakın ayracı taktığım kısım. Hemen bu kısma giriyorum. Ayracımı çıkarıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Hemen ikincisine ayracımı yerleştiriyorum. Hep bu ikincisinin üzerinden artık artırmalarımız devam edecek. Ara noktaları diğer köşeye kadar, ayraca kadar her gördüğümüz sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak gidiyorum. Bu kısımlarda direkt modelimiz böyle. Artırmaları sadece köşelerde yapacağız. Geldim bakın yine ayraç noktasına. Hemen ayracımı çıkarıyorum. Burada 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Hemen geliyorum yine ikincisine, ayracımı yerleştiriyorum. Bir sonraki sırada çünkü ne yapacağım? Buradan artırma yapacağım. Ortadakini bakın normal ördüm. Şimdi geldim diğer ayraca. Ayracımı çıkarıyorum. Bu noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. İkincisine hemen geliyorum ve ayracımı yerleştiriyorum. Ara kısımları normal. Her sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne olacak şekilde örüyorum. Bu arada ipim böyle yumuşak bir ip olduğu için gevşek ve aralar açık duruyor. Normal modelim çok muntazam. Gayet sıkı sıkı ördüm. Yine geldik diğer ayrıca, bakın ayrıcımı çıkarıyorum. Hemen bu noktaya 3 tane sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnenin üzerine de hemen ayracımı takıyorum. Ayraca kadar araları normal örüyorum. Geldik bakın diğer ayraca. Hemen bu noktada 3 tane artırma yapıyorum. İkincisinin üzerine hemen ayracımı takıyorum. Bakın hep aynı ilmekler üzerinden artırmaları yapıyoruz. Devam ediyorum. Bakın araları normal. Birer tane sık iğne şeklinde
Gidiyorum. Yine geldim diğer ayraca. Hemen 3 tane sık iğne yapıyorum bu noktaya. İkincisine hemen ayracımı yerleştiriyorum. Diğer ayraca kadar olan kısımları düz olarak örüyorum. Diğer ayraca geldim. Yine bu noktada 3 tane artırma yapıyorum. Hemen ikincisine ayracımı yerleştiriyorum. Bu arada bunlar çok kolay. Bunlar ataç kağıt için kullanılanlardan. Ama ben daha pratik oluyor. Çatal iğneye göre, bu ilmek örgü araçlarına göre, o yüzden bunu kullanıyorum. Araları normal. Bakın gidiyorum. Hepsine birer tane batarak sadece bakın şu 4 noktada artırma yapıyoruz. Mantığını anladığınız zaman çok kolay, çok da güzel, muntazam bir örgümüz duruyor. Bakın bu şekilde. Yine geldim ayraç noktasına. Buraya hemen 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Ortadakine hemen ayracımı yerleştiriyorum. Diğer ayraca kadar olan kısımları örüyorum. Burası zaten sıra başımızdı. Bakın bu şekilde dikdörtgen bir taban elde ediyoruz. Burada uzunlukta önemli olan şu ortada çektiğimiz zincir sayısı. Ben 34 tane zincir çektim. Kalınlıkta da, genişlikte de, ende de önemli olan burada gidip gelmeniz. Kaç sıra artırma yaptığınız. Onu aferin kızım, kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben birazdan size kendi yaptığımın, bakayım düz mü değil misin? Evet düz anneciğim. Ölçülerini santim olarak verdim. Umarım mantık anlaşılmıştır. Evet bakın bu şekilde tabanım hazır. Şimdi hemen ölçüsünü vereyim sizlere. Ben çok büyük bir çanta istemiyorum. Mağazada gördüğümde zaten şok olmuştum. 34 santim uzunluğunda. En ölçüsünü de vereyim şöyle. En ölçüsü de 11 santim genişliğinde. Gayet güzel, ideal. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Bulunduğum noktadan bakın köşeye geldim. Köşede bitiş istemiyorum. Şöyle birazcık ortalara doğru kayıyorum. Bakın kaydırarak geliyorum. Batıyorum ve kaydırıyorum direkt. Bunu ipi koparıp direkt orta kısımlardan da başlayabilirsiniz. Şimdi evet, bu kadar kaydırmak yeterli. Modelimiz çok basit. Bakın 2 zincirle yukarı çıktım. Doluyorum, arkadaşını sayıklıyor. Evet. Evet annem. Evet annem. Nasıl gelmiş? Annesi yokken nasıl gelmiş? Evet annem. Evet, doluyorum. Şöyle bakın. Hemen gerideki sık iğnenin, bakın sık iğnelerimiz şu kısımlar. İçine giriyorum. Bir tane uzattım. Doluyorum. İkinciyi uzatıyorum. Doluyorum. Üçüncüyü uzatıyorum. Burada fıstığımın dolgun olmasını istiyorum. O yüzden bakın 3 kez doladım. Şimdi şöyle ilk trabzanımın açıkta kalacak şekilde fıstıklarımı topladım. Ardından da şöyle sabitliyorum. Şimdi doluyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bakın. Direkt ikili trabzan yapıyoruz. Model çok basit. İkili trabzanı yaptım. Şimdi doluyorum. Şu atladığım sık iğneye giriyorum. Uzatıyorum. 1. Doladım. Aynı noktaya girdim. Uzattım. 2. Doladım. Aynı noktaya giriyorum. Uzatıyorum. Ve 3. Bakın. Daha sonra şöyle ilk ilmeğim açıkta kalacak şekilde hepsini topluyorum. Ardından da kalan 2 ilmeği topluyorum. Böyle fıstıklarım daha dolgun oluyor. Doluyorum. Bakın bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Buraya bir şöyle ikili
trabzan yapıyorum. Bakın fıstıklarım ne kadar güzel göründü. Doladım. Hemen geride atladığım sık iğneye giriyorum ve buraya bir fıstık yapıyorum. 3 seferde batarak. 2 ve 3. Ardından da şu bakın ilk ilmeğim açıkta kalacak şekilde bunları topladım. Sonrasında kalanlarını topluyorum. Bu şekilde bir boşluk atlayıp bir sonrakine trabzan yapıp geridekine fıstık yaparak modelimizi devam ettiriyoruz. Şimdi şu köşeye kadar geleyim ben. Köşeden sonra şu dönüşte göstereceğim. Bakın köşeye kadar fıstıklarımı yaparak geldim. Şimdi köşedeyim. Şuradaki bakın bir tane sık iğne atlıyorum. Şu en köşede kalan, dışta kalan kısma batıyorum. Buraya batmak ilk aşamada biraz zor olabilir. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Dönüyorum. Şu kısma fıstığımı yapıyorum. Topluyorum. Bakın. Şimdi direkt köşeye geldim. Dönüş yapacağım. Köşede bakın şu kısma batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Ardından da dönüyorum. Şu atlanan kısma boşluk kalmayacak şekilde bakın buraya fıstığımı yapıyorum. Model ilerledikçe yukarı doğru dönüşümüz olacak. Şimdi bakın şuradan şu kısma batıyorum. Yine bakın bir sık iğnelik mesafe atlıyorum yani. Hemen atladığım kısma şöyle geri geliyorum. Ve buralara fıstığımı yapıyorum. Evet, bakın. Şimdi bundan sonra zaten sık iğnelerimiz diş diş görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. Ve trabzanımı yapıyorum. Ardından doluyorum. Geri geliyorum ve fıstığımı yapıyorum. Modelimiz bundan ibaret. Çok basit bir model. Burada çantamızın güzel durması için örüş tarzınız çok önemli. Eğer güzel sıkı sıkı örerseniz harika bir çantanız olacaktır. Bakın bu şekilde. Şimdi bu mantıkla bütün çevresini dolaşacağım. Ve başlangıç noktama kadar aynı şekilde öreceğim. Evet, örgümün tüm çevresini geçtim modelimle. Şimdi bakın tekrar sıra sonuna geldim. Bakın bu şekilde 2 tane sık iğnem var. Doluyorum. Sondaki sık iğneye batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Ardından doluyorum. Dönüyorum ve bir önceki atladığım sık iğneye giriyorum ve oraya üçlü fıstık yapıyorum. Şöyle bakın topluca çekiyorum. 2 tanesi kaldı. Şimdi şurada fıstığımız vardı. Bunun fıstığın şu toplanma noktasına şöyle giriyorum. Ardından da ilmeklerimi kaydırıyorum. Bu şekilde arada ayrıklık vesaire oluşmayacak. Yani sıra başı sıra sonu belli olmayacak. Şimdi örgümü çeviriyorum. Şöyle. İki tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bu sefer tersten öreceğiz. Bir düz yüzden örüyoruz, bir ters yüzden örüyoruz. Şimdi doluyorum. Bakın. Trabzanın üzerine trabzan denk geldi. Bir fıstık var, bir trabzan var. Bu sırada yaparken sadece şuna dikkat edeceğiz. Bir saniye kızım. Trabzanın üzerine trabzan denk gelecek. Fıstığın üzerine fıstık denk gelecek. Şimdi doladım bakın. Hemen şu fıstığın birleşim noktası zaten kendini belli ediyor. Oraya giriyorum ve 3 seferde çıkarak yine fıstık yapıyorum. Fıstığın üzerine fıstık denk gelecek. Trabzanın üzerine trabzan denk gelecek. Bakın doladım. Bir sonraki noktada bakın trabzanın burası. Trabzana hemen giriyorum. Üzerine tekrar bir trabzan yapıyorum. Doluyorum. Bakın fıstık bu kısım. Hemen fıstığın üzerine denk gelen kısma 3 seferde batarak
fıstığımı yapıyorum. Bakın trabzan üzerine geliyorum yine. Hemen bir ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum, geri geliyorum. Fıstığın üst noktasına da, birleşim noktasına da hemen fıstığımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde de bu sıramızı tamamlayalım. Sıramızı kapatalım. Bir üst sıraya çıkmayı da göstereceğim. Zaten sonrası tekrardan ibaret olacak. Şu an ters yüzden örüyoruz. Bakın. Sonra düz yüzden öreceğiz. Bakın bu şekilde çapraz çapraz ilmeklerin gelebilmesi için bir sıra ters, bir sıra düz örmemiz gerekiyor. Aksi halde ilmeklerimizin hepsi sola doğru kayar. Bizim bir sıra sola doğru kaysın, bir sıra sağa doğru kaysın istiyoruz. O yüzden böyle bir uygulama yapıyoruz. Evet, bakın ikinci sıramın da sonuna geldim. Şöyle bakar mısınız? Dolgun dolgun harika görünüyor. Orijinal modelde çok ayrık ayrık, arası boşluk boşluk. Hoşuma gitmemişti. Bakar mısınız ördüğümüzün muhteşemliği? Evet, sıra sonundayım. Bakın. Tam bir tane modelim kaldı. Doluyorum. Bakın, trabzanın üzerine denk gelen noktaya hemen ikili trabzanımı yapıyorum. Doluyorum, geri geliyorum fıstığın tepesine. Fıstığımı yapıyorum. Çok basit bir model ama dediğim gibi güzel ve tok durması için fıstıklarımızın tok olması lazım. O yüzden de 3 sefer battığımızda çok daha güzel bir görüntü oluyor. Evet, bakın bu şekilde topladım. 2 tane ilmeğim kaldı. Şimdi şuradaki ilk fıstığın şu birleşim noktasına, fıstıkların tepe noktaya batıyorum. 3 tane ilmeğim var. Bakın üçünü tek seferde kaydırdım. Ve bakar mısınız? Hiç sıra sonu, sıra başı diye bir şey yok. Harika oldu. Şimdi tekrar örgümü çeviriyorum. Tekrar düz yüzdeyim. Hemen şöyle. Evet. 2 zincirle yukarı çıktım. Şimdi hemen doluyorum. Ve bakın. Trabzan üzerine trabzan denk geldi. Fıstığın tepe noktasına batıyorum. Ve fıstığımı yapıyorum. Modelimiz bu kadar kolay ama örerken dediğim gibi fıstıklarımızın tok durması önemli. Boyutların eşit olması önemli. Onun dışında hiçbir numarası yok. Şahane bir çanta elde edebiliriz. Evet, bakın geri geliyorum. Fıstığımın tepe noktasına batıyorum. Yanlış yere mi battım acaba? Kamerada olunca nereye battığımı anlayamıyorum. Kameradan izleyemiyorum. İlla ki dıştan izlemem lazım. O da beni zorluyor. Evet. Şimdi oldu. Bu şekilde bir ön yüz, bir arka yüz olarak modelimizi istediğimiz uzunlukta örüyoruz. Ben dediğim gibi günlük kullanışlı orta boy güzel bir çanta istiyorum. O yüzden de şöyle bir önce 30 santim falan örüp bakacağım duruma göre. Ona göre artırma, eksiltme vesaire veya boyumuzda uzatma veya ona göre boyunda uzatma vesaire yaparız. Şimdi dediğim gibi aynı şekilde modelimizi devam ettirelim. Evet, çantayı ben belli bir uzunlukta ördüm. Şöyle bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi ördükçe şu ağız kısmı genişlemeye başladı. Ben de bunu önlemek için şöyle bir uygulama yaptım. Bir saniye kızım, video çekiyorum. Bunu önlemek için de şöyle yaptım. Normalde fıstıklara 3'er defa dolayıp batıyorduk ya. Ara ara 2'şer defa battım ki bu genişlemeyi önlemek için daha şöyle güzel bir bakın geçiş yakalamak için. Bundan dolayı da ağız kısmında aşırı bir genişleme olmadı. Bakın ağız kısmı gayet orantılı bir şekilde devam etti. Hemen şöyle bir örnek göstereyim. Bakın ilkine şöyle 3 kere dolayıp batıyorum. Bu arada elimi tahriş ettiği için yara bandı taktım. Tutuyor bana. İkincisine de giriyorum bakın. Onu da 3 kez dolayacağım. 1 2 3. Bir sonrakine girelim. Onu da 3 kez dolayalım. Trabzanımı yaptım. 1
2, 3 topladım. Şimdi bir ikili trabzan yapıyorum ve dördüncüsünü 2 kez dolayarak fıstığımı yapacağım. Bu şekilde dediğim gibi ağız kısmında çok genişleme olmadan güzel orantılı bir şekilde gidecek. Bakın 2 kez doladım. Şimdi topluyorum. Ve bu şekilde. Yani şöyle baktığımızda aslında görüntüde hiçbir şey fark etmiyor. Şöyle genel baktığımızda da aralarda bakın ikişerli battığım hiç fark edilmiyor. Ama dediğim gibi bu ağız kısmındaki aşırı genişlemeyi, bollaşmayı bu şekilde önlemiş oluyoruz. Şimdi ben bu mantıkla devam edeceğim ve boyutunu tamamlayacağım. Evet, çantamı şöyle ben belli bir uzunlukta ördüm. Ve üzerime denediğim zaman bu uzunluk ve genişlik benim için gayet yeterli. Benim istediğim ideal günlük kullanabileceğim çanta buydu. Tam olarak da gerçekten hayal ettiğim gibi oldu. Çok da beğendim. Şöyle ayna karşısına baktım duruşuna. Harika. Şimdi santim olarak ölçülerini vereceğim. Şu modele başladığımız kısımdan itibaren 30 santim. Bakın yani çantamızın boyu 30 santim. Bence gayet ideal, güzel oldu. Enini de hemen paylaşayım sizlerle. Bir saniye. Eni de 41 santim. Gayet güzel, harika oldu. Şimdi bitişimizi yapacağız. Normalde orijinal modelde direkt sırayı yapmışlar, bitirmişler bu şekilde. Ama şöyle duruşu daha pürüzsüz ve güzel olsun diye minik bir uygulama yapacağız. Hemen göstereyim bakayım. Bakın bu şekilde bir sonraki ilmeğe giriyorum. Direkt bulunduğum noktadan kaydırıyorum. Sıradakine giriyorum. Kaydırıyorum. Hem ilmeklerin böyle ağzı daha düzgün dursun diye, hem de ağzı bir tık daha yayvan olmasın, toplu dursun diye bu şekilde bakın ilmeklerimi kaydırıyorum. Bakın giriyorum, direkt kaydırıyorum. İlmeğe girdim, kaydırdım. Bakın sık iğne değil, ilmek kaydırma yapıyoruz bu şekilde. Tekrar göstereyim bakın. Bu aşamada biraz da elimizi sıkı tutalım. Ağız kısmından daha toplu, daha güzel dursun. Bakın bu şekilde. Normalde duruşu böyle. Şu kısım ilmek kaydırma yaptığımız kısım. Tam bakın şuradan başladım. Bu şekilde bir sırada ilmek kaydıracağım ve kapatacağım. Son olarak da askımızı yapacağız. Ve çantamız hazır olacak. İç kısımdan da güzelce ütüleyeceğim. Dıştan ütü sürmüyoruz. Çünkü kağıt ipliğimiz solabilir, solma yapabilir. O riski almamak adına her zaman için çantalarımı ben içten ütülüyorum. Bakın bu şekilde. Kaydırmamızı yapıp sıramızı tamamlayalım. Evet, bakın ağız kısımlarını bu şekilde kaydırarak geçtim ve ardından da şu şekilde orijinaline uygun şekilde askılarımı yaptım. Orijinalinde böyle saç örgüsü modeli askılar yapılmıştı. Benim de gayet hoşuma gitti ve bunu uyguladım gördüğünüz gibi. Şimdi bu askıları ben toplamda 12 tane ipten yaptım. Yani 12'li şekilde yapıp ördüm. Ve 80 santim uzunluğunda yapıp ördüm. Şu kısımlarına bakın alta verdim ve bu şekilde diktim. Uzun kalanları da kestim ucundan. Şimdi bu saç örgüsünü daha önce yapmış olduğum Kore Style çantamda da yapmıştım. Ve orada söylemiştim normal üçlü saç örgüsü yapıyoruz diye. Birçok kişi nasıl yapıldığını sormuş. Bunu da şöyle küçük bir örnek üzerinde göstereyim. Çünkü bunu bacağımla tutturarak, ayağımla basarak örüyorum tek başıma olduğum için. Yani karşında birinin olması lazım rahat örmek için. Ben o şekilde yapamıyorum açıkçası. O yüzden de küçük bir örnek üzerine size mantığını anlatacağım hemen. İpleri bu şekilde ayarlıyorum. Bakın uç kısımları da aynı şekilde. Şimdi şu kısımdan birazcık bırakarak, uzunluk bırakarak alta dikmek için şöyle ağız kısmını sarıyorum hemen ve düğüm yapıyorum. Evet, bu şekilde. Ardından da burada 3 taneyle göstereceğim. Normalde bunları 4'er düşünün. 4, 4, 4. Toplam 12 tane. Normal saç örgüsü gibi bakın. Bu şekilde
örüyoruz. Dediğim gibi kamerada çok düzgün öremediğim için bakın bu şekilde örüyoruz. Şu an ince olduğu için tabii ki güzel durmuyor. Bunu şöyle kalın haliyle ördüğümüzde bu şekilde çok güzel duruyor. Siz daha kalın da yapabilirsiniz askı kısmını ama ince yapmayın. İnceyi kaldırmaz çantanın hacmi ve örneği. 15'li yapabilirsiniz. 3'ün katları şeklinde yapılıyor. Şimdi bunu ördükten sonra uç kısımda aynı buradaki gibi düğümleyeceğiz. Ardından da şu kısımlara dikerek sabitliyoruz. Bu şekilde yani askımızın yapımı da çok kolay. Çok zarif, şahane bir çanta oldu. Ben gerçekten çok beğendim. Çok içime sindi. Şöyle baktığınız zaman da gerçekten örgümüz muntazam görünüyor. Taban kısmında bakar mısınız? Ne kadar şahane, kusursuz bir çanta oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ölçülerini yapım aşamasında verdiğim için şu an vermeyeceğim. Zaten en ve boy aynı şekilde vermiştim. Yani değişiklik yok verdiğim ölçülerden. Çantamız bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için de zile tıklamayı unutmayın. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.